Sevgili dostlarım, hepinize merhaba. Bu yayınımızda sizlerle birlikte Merkez Bankası anketinde yıl sonu dolar tahminini yükseltti. Buna değineceğiz. Ayrıca dolar TL kurunda bazı rakamlar var. Bu rakamlardan kaçış yok. Dolar TL kurundaki rekor seviyelere niçin gidileceğiyle ilgili bir video olacak. Videomuz içerisinde doları konuşacağız, altını yorumlayacağız, gümüşü yorumlayacağız, bitcoin'i yorumlayacağız, sterlin ve euroyu yorumlayacağız. Piyasalar hakkında döviz piyasasının ve dolar endeksinin son durumuyla ilgili burada sizlere bilgi vermeye çalışacağım. Evet, Merkez Bankası anketiyle başlayalım hemen. Merkez Bankası yıl sonu dolar tahmini arkadaşlar yükseltildi. 51 tane katılımcının katıldığı bu anketle birlikte enflasyon beklentisi %46,44'e yükseltilmiş oldu sevgili dostlarım. Evet, şu an itibariyle %61 civarında TÜİK enflasyonu olduğuna göre yıl sonundaki %46,44'lük enflasyon beklentisi de biraz komik olmuş gibi geldi bana sevgili dostlarım. Sizler de yorumlarınızı yazarsanız sevinirim. Şu an marketlere gittiğimiz zaman yaz dönemine girmiş olmamıza rağmen 27 liradan domates satıldığını sizler de takip etmişsinizdir zannedersem. Bu katılımcılara da sormak lazım. %46'lık yıl sonunda bir enflasyon nasıl beklentileri dahilinde? Özellikle daha yeni enerji maliyetlerine sanayide %50, evlerde, konutlarda ise %35 civarında gelen bir zam oranının olduğu unutulmamalı diye düşünmekteyim sevgili dostlarım. Evet, biraz daha bakalım katılımcıların anket içerisindeki beklentilerine. Evet, döviz kuru beklentileri katılımcılar cari yıl sonu döviz kuru ABD doları Türk lirası beklentisi bir önceki anket döneminde 16.68 iken demişler. Bu anket döneminde 16 lira 85 kuruş civarına yükseltilmiş. 12 ay sonraki döviz kuru beklentisi ise aynı anket döneminde gene sırasıyla arkadaşlar 17.42 TL ve 17.84 TL olarak gerçekleşmiş bu beklenti sonucunda. Evet, yıllık enflasyon beklentilerini de açıklamışlar. Katılımcıların yapmış olduğu cari yıl sonu tüketici enflasyonu beklentileri arkadaşlar bir önceki anket döneminde %40,47 iken bu anket döneminde %46,44 olmuş. Onlar da gene %40 civarından %46 civarına 6 puanlık bir yükselişte bulunmuşlar. 12 ay sonrası tüfe beklentilerini ise bu anket döneminde %26,43'ten gene 28,41'e, 24 ay sonrası tüfe beklentilerini ise aynı anket döneminde sırasıyla %17'den %68'e yükseltmişler sevgili dostlarım. Evet, 24 ay sonrası enflasyon beklentilerine de bakalım hemen. 2022 yılı Nisan ayı anket döneminde katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin tahminleri tüfenin ortalama olarak %38, ihtimalle %14, onun dışında 17-18 aralığında, %30 ihtimalle ise arkadaşlar %18, %22 aralığında artış göstereceği öngörülmüş. Valla bu öngörülerin neye göre yapıldığını bilmiyorum ama özel kuruluşlara yaptırıldığını biliyorum sevgili dostlarım. Ben bu öngörülerin pek de piyasaların gerçeğini yansıtmadığını düşünmekteyim. Özellikle de ENAG'ın yapmış olduğu enflasyon sonuçlarının %140'larda olduğu düşünülürse %40'lık bir yıl sonu beklentisi pek de bana gerçekçi gelmedi. Evet, dolar endeksiyle hemen başlayalım. Dolar endeksine bir geçelim. Dolar endeksinde bir kıpırdanma var. Buradaki hareket yüzlü seviyelere dayanmış durumda. Evet, dolar endeksinde şimdi bizler için bu yüzlü seviyeler tam da bizim yükseliş trend kanalımızın geçtiği bölge. Buranın aşılması işte burada bir aşırılık başlatır dolar endeksinde. O yüzden 100 puan civarı dolar endeksinde önemli sevgili dostlarım. Çünkü buradaki bir artış dolar endeksini hemen hesaplayalım. Bizler için ikili dibin mesafesi olan 97-100, 103 puan civarına doğru dolar endeksinde yukarı yönlü atacaktır. Fakat 100 seviyeleri oldukça kuvvetli bir seviye. Buraların özellikle 170, 100.70 ve altında da 98.70 civarlarında bir hareket etmesi beklenebilir. Ama 100 puanın yukarı yönlü aşılması dikkatli bir şekilde takibimizde kalacak. Eğer ki bu 100 puan yukarı yönlü aşılabilirse işte o zaman dolar endeksinde kuvvetli bir yukarı yönlü boğa piyasası izleyebiliriz. 100 puana dikkat diyoruz dolar endeksini takip eden arkadaşlarımız için. Evet, dolar kuruna hemen bakalım. Dolar kurunda bizler için kritik önemli seviyeler hangi bölgelerden geçiyor?
14.75 bizim için kuvvetli bir direnç bölgesiydi ve şu an tam 14.75 bölgesinin zorlandığı bir alan içerisinde olduğumuzu dolar TL kurunda takip ediyoruz. 14.75 üzerinde gene bizler için kuvvetli bir direnç bölgesi 14.87 bölgesinde olacak sevgili dostlarım. Bant aralığı olarak takip edeceğimiz alan 14.75-14.87 bölgeleri olacak. Evet, piyasada bazı söylentiler var. Biliyorsunuz enflasyon korumalı bir mevduat hesabı çıkarılabilir şeklinde. Evet sevgili dostlarım, böyle bir açıklama ve bunun çıkarılması durumunda bizler için en önemli alan ve stop konulabilecek alan kısada 14 lira 40 kuruş. Kendimizi korumaya almamız gereken alan 14 lira 40 kuruş seviyesi olacak. Bunun altında da olmazsa olmaz seviyemiz 14 TL civarından geçen bölge. 20 Aralık'taki gibi bir ters harekete karşı kendimizi koruyabilmek için bu iki bölge bizler için koruma altına alabileceğimiz, kendimizi koruma altına alabileceğimiz iki tane önemli destek bölgesi. Bunların kırılımlarında TL tarafına geçmekte fayda var. Sizler de yatırımlarınızı buradan TL'ye geçerseniz şuradan tam 10 lira civarından maliyetlendik biliyorsunuz. 10 liralar civarında maliyetlerimizi de bu civar etrafında TL'ye dönebilme şansımız çok fazla olur. Kendimizi korumaya almamız gereken önemli bölgede bu bölge olacak sevgili dostlarım. Evet, dolar TL kurunda rekorlar neden gelebilir? Dolar TL kurundaki rekorlardan neden kaçış yok? Buna da haftalık bazlı grafiğimizde hemen bakalım. Evet, haftalık bazlı grafiğimizi izlediğimiz zaman sevgili dostlarım bakın bizlerin şurada bir 10 lira 48 kuruş ve 14 TL civarından geçen bir formasyonumuz mevcut. Burada 4 kuruşluk bir formasyonumuz zaten mevcut ve bu 4 kuruşluk formasyonla birlikte bizlerin beklentimiz ok civarındaki 16.80 civarına doğru dolar TL kurunda bir Merkez Bankası atraksiyonu yaşanmadığı sürece ana hedef bölgemiz olacak. Kısadaki ana hedef bölgemiz 15.50 civarına doğru dolar TL kurunda kademeli bir şekilde bizler yukarı yönlü atak bekliyoruz. Özellikle de cari açığın 24 milyar dolarlar civarında olma beklentisi oldukça yüksek. Cari açığın fazla olması demek sevgili dostlarım, yani bizlerin dolar kurunu şu an itibariyle ülkemizde ucuz tuttuğumuz anlamına gelir. Çünkü ucuz dolar kuru ithal ürünlerini burada ucuz tutacağından dolayı onlara talebin daha da fazla miktarda artmasına sebebiyet vereceğinden dolayı şu anki cari açık miktarına baktığımız zaman Merkez Bankası hesaplarına baktığımız zaman da Merkez Bankası hesaplarındaki eksi rezervin ve dolar kurunun düşük tutulmasından kaynaklı olarak da fazla miktarda bir cari açık veriyoruz. O yüzden dolar TL kurunda kademeli bir şekilde ben Merkez Bankası'nın yukarı yönlü 15.50 civarına doğru yukarı yönlü ataklar yapacağını düşünmekteyim. Dolar kuruna bu kadar baskı yapılması iyi bir şey kesinlikle değil. Bunu iyi bir şey olarak düşünen sevgili dostlarım cari açık tarafına bir baksınlar derim. Çünkü cari açıktaki bu kadar fark hiç de iyi değildir. Bizim bu yıl itibariyle turizm gelirlerinden bekleyeceğimiz miktar 40 milyar dolar civarında. Fakat bu 40 milyar dolarlık civarında henüz kağıt üzerinde olduğu unutulmamalı. Gönül ister ki 40 milyar dolarların üzerinde de bir turist ağırlayalım. Fakat şuraya dikkat çekmek istiyorum sevgili dostlarım. Şu an ülkemiz içerisindeki bakın gıda ve kıtlık had safhalara gelmek üzere. Yani şeker olsun, yağ olsun oldukça yüksek fiyatlardan satılmakta. Yaz itibariyle ülkemize bir 5-10 milyon civarında turistin geldiğini düşündüğümüz zaman bizim enflasyonu nasıl düşük tutabileceğimiz konusu benim aklımda bir soru işareti. Siz de bununla ilgili yorumlarınızı yazarsanız sevinirim. Şu şekilde düşünebiliriz. 10 milyon kişiyi doyurmak kolay değil. 10 milyon kişinin burada doyurulması demek zaten kıt miktarda olan elimizdeki şeker, yağ miktarının, tahıl miktarının daha da azalması. Rusya-Ukrayna gerginliğinden kaynaklı olarak zaten dünyanın en büyük tahıl ihracatları biliyorsunuz Rusya ve Ukrayna tarafından yapılıyor. Bizim de buralardan bol miktarda tahıl ve buğday aldığımızı düşünürsek sevgili dostlarım, bu gelecek turist sayısıyla birlikte bizdeki enflasyon nasıl düşük tutulabilir? Bunun sorusu akıllarda bir soru işareti ve buna da burada değinmek istedim. O yüzden dolar TL kurunda bu kurun düşük tutulması çok fazla sürdürülebilir olmayacağını düşündüğümden dolayı yıl sonuna doğru benim beklentim dolar TL kurunda 20 liralar ve üzerine doğru bir kurun rekor, yani eski rekor seviyesi olan 18 liranın üzerinde gerçekleşeceğiyle ilgili
öngörüm hala devam ediyor. Kısada Forex'te ve Viyop'ta işlem yapan sevgili dostlarımızın hemen aralıklarını verelim. Hala bizler için 14.75, 14.87 burası bir kanal bant aralığımız. 14.75 altında ise takip etmemiz gereken 14.67. Evet, burası da gene bir kanal bant aralığı olarak takip edilmesi gereken önemli seviyeler. 14.87 üzerinde zaten 15.33 ve 15.50 bantları civarına doğru dolar kurunda yukarı yönlü hareketleri sizlerle birlikte takip ederiz. Hemen altın tarafına geçelim. Gram altında başlayalım. Gram altın. Evet, gram altında takip ettiğimiz bir takoz formasyonumuz var. Bu takoz formasyonunu sizlerle birlikte takipte kalacağız. Bir önceki videomuzda gram altınla ilgili açıklamalarda bulunmuştuk. Gram altında stop yeriniz şurası 870 civarlarından geçen bölge. Yukarıda da hareketin başlayabilmesi için 920 seviyesi üzerinde kapanışlar görmemiz şart. 920 civarında bir kapanış bizler dolar TL gram altın tarafında görürsek yukarıdaki hareketler bizleri 967 TL civarına doğru yukarı taşıyacaktır. O yüzden 920 TL yükseliş devamı için şart olan bölge. Burası da bizi 960 ve ana hedef bölgemiz 1060 TL civarına doğru yukarı yönlü götürecektir. Aşağıdaki alan şu takoz içerisindeki bir alan. Bu alanın 920'yi kıramaması tekrar aşağıya yönlenmesi anlamı taşır. Burada da 870 TL tekrardan bir alım fırsatı şeklinde değerlendirilebilecek alan olarak izlenebilir. 876 kırılımda pozisyonları tekrardan TL'ye dönmek iyi olacaktır. Kendimizi koruyacağımız alan 870 TL alanı. Bugün itibariyle baktığımız zaman 920'nin zorlandığını görüyoruz. Bu kırılım gerçekleşirse sevgili dostlarım artık aşağı yönlü hareket gram altında bir hayal olur ve 920 seviyelerin üzerinde bizler 1060 TL civarına doğru gidecek hareketi başlatırız. Çünkü bakın buradaki formasyonun başlangıç bölgesi bu şekilde ve buradaki bu başlangıç bölgesi 760, yukarıda da 960'lı seviyelerden geçiyor. Yani bir 200 TL'lik formasyon marjı burada var. Bu gram altında tekrardan yeni rekorlar anlamı taşıyacaktır. 1060'lar bile belki de gram altın için yavaş ve küçük söylemler anlamını taşıyacağından dolayı 1060 ve hatta 1160 civarına doğru buradaki formasyonun ana hedef bölgesi yukarı yönlü çalışır. O yüzden burada vermiş olduğum ve piyasada ilk defa benim sizlere duyurmuş olduğum bu formasyonu takipte kalacağız. 920 TL gram altında çok önemli bir bölge olarak dikkat edip takipte kalacağımız bir alan. Hemen ons altına bakalım. Ons altında önemli kritik seviyeler bizler için. Evet, şu an için 1933 TL civarlarında bir ons altın sizlerle birlikte izliyoruz. Bu 1933 bölgesi önemli. Ons altında da şurada bir formasyonumuz var. O formasyonu sizlerle birlikte takip ediyoruz. Buradaki formasyonun da en kısa hedefi, bakın şurası X, burası A, burası B. Evet, bir aşağıya indiğimizde C. Buradaki D formasyonunun da arkadaşlar ilk etapta 2000 dolarlar seviyesine doğru bir ana hedef bölgesi var. Bu ana hedef bölgesine doğru ons altında da yukarı yönlü hareketleri sizlerle birlikte izleyeceğiz. Kısadaki buranın hedefi 1933 dolarlar üzerinde kalındıkça 2000 doları görecektir. Burada da ons takip eden arkadaşların alttaki trend çizgisi önemli bir bölgesi. Yani bunun altında kapanış olursa burada da 1900 dolardan geçen bu seviye bir stop ve koruma alan bölgesidir. 1900'ün üzerinde kalındıkça herhangi bir sıkıntı yok ve D yükselişi olarak bizler 2000 dolar seviyesini burada bekleyeceğiz. Tabii şartımız teknik analize göre 1900 doların aşağı yönlü kırılmaması. Kırılırsa o zaman pozisyonlarımızı TL'ye geçer. Alt taraflardan alım kovalayabiliriz. Gümüş tarafına hemen bakalım. Gümüşe geçmeden önce bir euro yapalım. Euro Türk lirasındaki son duruma bir bakalım. Evet, şu an 16 liralar civarında bir euro Türk lirası sizlerle birlikte izliyoruz. Euro'da arkadaşlar ABD Merkez Bankası Fed'in faiz artışlarına tepkisiz kalamayacaktır. Şu an için tepkisiz gibi euro gözükse de Euro'da Avrupa bölgesindeki enflasyonist baskıyı durdurabilmek için ilerleyen günlerde faiz artışlarına başlayacaktır ve bu da Euro'da tekrardan yukarı yönlü hareketleri bizlere getirecektir. Euro'da aşağıdaki en önemli ve kritik bölge 15.80 bölgesidir. Önemli bir de destektir sevgili dostlarım. O yüzden 15.80 üzerinde kaldıkça Euro'da yukarı yönlü hareketler sadece bir düzeltme hareketi olarak kalacaktır. Ve yukarıda da gene en yakından takip etmemiz gereken 16.50 bölgesi mevcut. Şurada bir 16.50-15.80 aralığında şu an için sıkışmış durumdayız. Buradaki kırılımlara göre pozisyonlarımızı euro tutan arkadaşlarımız hedge pozisyonlarını da ayarlayabilirler.
Şu an itibariyle 16 liralar civarında bir fiyatlama sizlerle birlikte izliyoruz. Dediğim gibi aşağıda 15.80 çok önemli bir bölge. Yukarıda da 16.50 önemli bir bölge. Hareketlerin tekrardan bu alanlar içerisinde bir al-sat fırsatı olarak gitgeller yaşaması gayet normal. Nisan ayı itibariyle Fed'in herhangi bir faiz toplantısı yok. Mayıs ayına sarkacak bu toplantı. Ben merkez bankaları olarak Avrupa Merkez Bankası'nın da artık faiz arttırımlarına başlayacağını ve bununla birlikte de 17.35 ana hedef bölgesine doğru Euro'daki hareketlerin yukarı yönlü devam edeceği düşüncem ve beklentim hala geçerliliğini korumakta sevgili dostlarım. Gümüş tarafına hemen bakalım. Gümüşteki hareketler. Evet, gümüşte de aynı bir gram altındaki gibi formasyon var. Burada da bir takoz formasyonumuz mevcut. Bunun da hedefi ilerleyen günlerde bir 50 dolar seviyesine doğru giden gümüş ons demek. Burada da rekorlar kırılacaktır. Fakat bu rekorların kırılabilmesi için gümüşte bazı bu takoz seviyelerinin yukarı yönlü kırılması şart. Burada takip edilecek gümüşün onsunda 24.80, artık buradaki civarımız 24.80'den geçiyor. 24.80 mesafesi, buradaki 24.80'i işaretlediğimiz zaman bunun kırılımı artık gümüşün ons tarafında da geri dönülmez hareketleri başlatacaktır. Aşağıda da düzeltmelerde alım yakalanabilecek bölge 24.80'in kırılmaması durumunda şu bölgeler güzel arkadaşlar. 24 lira ve 23.80 bölgeleri önemli ve güzel alım fırsatları yaratabilecek alanlar olarak gözükmekte. Buradaki hedef, bakın şurada yükselişin başladığı bölge baz alındığında 22, yukarıda da 27, yani 5 dolarlık bir marj. Buradaki 5 dolarlık marj da kırılım gerçekleştiği alan üzerine 5 lira ekleyeceğimiz alandır. Yani biz bu 24 veya 24.65 civarlarından bir kırılım yakalayabilirsek ana hedef bölgemiz tekrardan 30 dolarlar doğru civarına giden bir ons gümüş sizlerle birlikte izleriz kısada sevgili dostlarım. Gram gümüş tarafına baktığımız zaman gram gümüşte 11.50'ler bizler için güzel bir destek bölgesi. Yukarıda da 12-12 bölgesi mevcut. İlerleyen günlerde panik yapılmadığı müddetçe arkadaşlar gümüşe olan talep iyice artacaktır. Gümüş, gram bazlı gümüş spekülatif hareketleri çok fazla olan bir ürün olduğundan dolayı bu üründe çok fazla hareket olur. Yukarı veya aşağı yönlü hareketler çok fazla olur. Panik yapılmadığı sürece burada da kısada bizler sizlerle birlikte 13.20 seviyesini hala daha takipteyiz. Bununla ilgili düşüncemiz değişmiş değil. Buradan ilerleyen günlerde bu kısa hareketimizin ardından da 14'lü 15'li seviyelerin gümüşte, gram gümüşte özellikle görülebileceği beklentilerimiz de değişmiş değil. Piyasalarda yeni rekorlar gelecektir. Bu yeni rekorların gelmesiyle birlikte artık bizler de pozisyonlarımızı ona göre sizlerle birlikte şekillendirebileceğiz sevgili dostlarım. Hemen bir Bitcoin'e bakalım. Bitcoin'deki son durum ne şekilde? Evet, Bitcoin tarafına geçtiğimiz zaman 43.500 dolar seviyesinde bir Bitcoin. Bitcoin şu an üçgenin içerisinde kalacak mı veya tekrardan üçgenin dışarısına kendini atabilecek mi? Bizler için önemli olan soru bu ve Bitcoin'cilerin takip etmesi gereken alanda burası. Bu 43.000 seviyesi önemli bir seviye. Bunun üzerinde kalındıkça, 43.000 doların üzerinde kalındıkça buralar bir alım yeri olarak takip edilebilecek önemli alanlardır. Bu üçgen içerisine girer isek ve bu tekrardan 43.006, bana göre oralar da bir parçalı alım bölgesidir. Fakat tekrardan bu 43.000 dolar üzerine Bitcoin atmayı başarır ise arkadaşlar ilk hedef bu sefer 48.000'in üzerini kırıp 51.000 dolarlar seviyesine doğru gidecek bir Bitcoin olacaktır. Bitcoin takip eden arkadaşlar da verdiğim seviyelere riayet etsinler. Ayrıca şöyle bir kanal aralıklarını verelim sizlere. Sizler de bu kanal aralıklarını takip edin. 43.570. Evet, çünkü Forex'te, Viop'ta işlem yapan arkadaşlarımız vardır. 43.570 bizler için bir destek. Onun altında en yakın destek olarak baktığımız zaman 43.000 seviyesinden geçen bir kanal aralığı gözükmekte. Fakat 43.570 üzerinde kalmayı başarabilir ise buradan tekrardan toplar ve yukarı yönlü ilk etapta 44.340, evet şurada 44.340 direnç bölgesi var ve onun üzerinde tekrardan 47.000 dolarlar seviyesine doğru yukarı yönlü hareketleri takip edebiliriz. 43.570 kritik, bu seviyeyi dikkatli bir şekilde takipte kalmanızda fayda var sevgili dostlarım.
Evet sevgili dostlarım, sizlerle birlikte doları, altını, gümüşü, bitcoin'i, euroyu, sterlini, piyasaları genel bir bakış açısıyla izledik. Ayrıca kuyumcuların yapmış olduğu tahminleri de dinliyorum. Onlar da altın tarafında gene güçlü tahminleri var. Özellikle yaz mevsiminin başlamasıyla düğünler başlayacak ve bu düğünlerde altına talep olacağı yönündeki düşünceleri var. Piyasaların dili de bu şekilde. Altını da yakından takip ediyoruz, doları da yakından takip ediyoruz. Özellikle enflasyon bizim için önemli. Gıda fiyatlarındaki artış, enerji maliyetlerindeki artış, Merkez Bankası yıl sonu anketlerindeki yukarı yönlü beklentiler hepsi bir piyasada yukarı yönlü yükseliş sinyalinin hala kuvvetli olduğunu bizlere gösteriyor. Fakat enflasyon korumalı Sayın Erdoğan böyle bir Nebati ile birlikte böyle bir dolara karşı önlem bağımlı bir şey çıkartırsa da sizlerle birlikte kendimizi korumaya almamız gereken bölgeleri belirledik. Bu bölgeler çok önemli. Mutlaka not alın ve videoları tam olarak izleyin ki zarar görmeyin sevgili dostlarım. Evet ben hepinizi çok seviyorum. Hepinize tekrardan hayırlı Ramazanlar, hayırlı oruçlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Ayrıca sağlığımla ilgili iyi dileklerinde bulunan tüm arkadaşlarımın hepsine de çok çok teşekkürlerimi buradan iletiyorum. Allah'a emanet olun sevgili dostlarım.